Şöyle bir düşünün. Görüşlerimiz, fikirlerimiz aslında ne kadar bize ait, çoğu zaman farkına bile varmadığımız bir şekilde sürekli olarak birileri tarafından şekillendiriliyor. Sanki baktığımız her şeyin etrafında görünmez bir çerçeve var ve biz o çerçevenin kendisini hiç görmüyoruz. İşte bugün bu görünmez çerçevenin ne olduğuna ve evet, bir savaşın kamuoyuna nasıl kabul ettirildiğinden tutun da bir şampuan reklamına kadar ne kadar farklı alanlarda karşımıza çıktığına bakacağız. Biliyorum, kulağa acayip geliyor değil mi? Bir yanda 1991'deki bir savaş, diğer yanda günümüzün şampuan reklamı. Ne alaka? Yani biri küresel bir kriz, diğeri banyoda kullandığımız bir ürün. Ama evet, bu ikisini birbirine bağlayan gizli bir bağ var. Hem de tahmin ettiğinizden çok daha kuvvetli. İşte bu bağın adı çerçeveleme. Bu o kadar güçlü bir psikolojik araç ki gerçeklik algımızı tamamen değiştirebiliyor. Aslında olay bize ne düşüneceğimizi söylemeleri değil, ne hakkında düşüneceğimizi belirlemeleri. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Hadi gelin bu işin derinine inelim. İşe en can alıcı örnekle başlayalım isterseniz. Bir savaş nasıl satılır? Yani koskoca bir ulus savaşa girmeye nasıl ikna edilir? Burada bahsettiğimiz şey sadece fikirleri değiştirmek değil, kelimenin tam anlamıyla hayatları, hatta ülkelerin kaderini şekillendirmek. İşte çerçeveleme kuramının özü tam da bu. Olay sadece ne söylendiği değil, nasıl söylendiği. Düşünsenize, bir haber size nasıl sunulursa, sizin o haberi yorumlama şekliniz de tamamen değişir. Medya, bir konunun belli taraflarını parlatıp öne çıkarırken, diğer kısımlarını diyelim ki gölgede bırakıyor. Böylece bizim için bir gerçeklik çerçevesi çizmiş oluyorlar. Bu işin iki temel yöntemi var. Birincisi epizodik çerçeveleme. Bu sanki bir olaya zoom yapmak gibi. Tek bir olay, tek bir kişi, tek bir hikaye. Genellikle çok duygusal oluyor. Diğeri ise tematik çerçeveleme. Bu da zoom out yapıp büyük resmi görmek demek. İşin içine istatistikler, tarihsel arka plan, toplumsal nedenler giriyor. Yani biri doğrudan kalbe, diğeri akla hitap ediyor. Sizce hangisi daha etkili olur? Teoriyi bir kenara bırakalım, bakın pratikte ne olmuş? Birinci Körfez Savaşı sırasındaki televizyon haberlerine bakıldığında ezici bir çoğunluğun epizodik çerçeveleme kullandığı görülüyor. Yani kimse savaşın nedenleri, jeopolitik sonuçları gibi büyük resimle ilgilenmemiş. Onun yerine ne yapmışlar? Tekil askeri operasyonlar, kahraman pilot hikayeleri, anlık çatışmalar. Böyle olunca ne oluyor? Kamuoyu, savaşı bu bireysel, duygusal hikayeler üzerinden algılıyor ve kimse, durun bir dakika, burada daha büyük ne oluyor diye sormuyor. İşte bu çerçeveleme, bilinçli bir şekilde belirli bir amacı dayatmak için kullanıldığında adı spin oluyor. Yani gerçeği alıp istediğiniz yöne doğru bükmek, parlatmak, paketlemek, kısacası gerçeğe makyaj yapmak gibi bir şey bu. Amaç, kamuoyunu tam olarak istediğiniz yere getirmek. Ve şimdi tarihteki belki de en çarpıcı, en etkili spin örneklerinden birine geliyoruz. Yıl 1990, aylardan Ekim. Nayraha adıyla bilinen 15 yaşında bir kız çocuğu, Amerikan Kongresi'nin karşısına çıkıyor ve gözyaşları içinde bu tüyler ürpertici ifadeyi veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu tek bir hikayenin yarattığı etki inanılmazdı. O tek bir, duygusal hikaye, savaş gibi soyut, politik bir meseleyi aldı ve bir anda bebekleri kurtarmak gibi ahlaki bir göreve dönüştürdü. O an, savaş için halk desteğinin kazanıldığı kritik anlardan biriydi. Sadece bir hikaye, bütün bir tartışmanın yönünü değiştirdi. Fakat ortada küçük bir sorun vardı. Hikaye doğru değildi, tamamen kurguydu. Nayraha aslında Kuveyt Büyükelçisi'nin kızıydı ve o yürek parçalayan ifadesi 10 milyon doları aşan dev bir halkla ilişkiler kampanyasının parçası olarak profesyoneller tarafından yazılmıştı. Yani bu ders kitaplarına girecek cinsten mükemmel bir üretilmiş rıza ve spin operasyonuydu. Şimdi sıkı durun, çünkü bu güçlü çerçeveleme aracı sadece politikanın o karanlık koridorlarında kullanılmıyor, vitesi köklü bir şekilde değiştiriyoruz ve hepimizin her gün maruz kaldığı bir alana, reklamlara geçiyoruz. Çünkü inanın aynı prensipler bambaşka bir amaç için burada da devrede. Son zamanlarda reklamlarda bir şey dikkatinizi çekti mi? Özellikle kadınların nasıl gösterildiği konusunda. Sanki bir şeyler değişti gibi, değil mi? İşte yapılan bir araştırma, bu değişimin aslında ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Araştırmayı yapanlardan Zuhal Çelinger'in şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Araştırma sonuçları mevcut literatürle taban tabana zıt. Yani herkesin beklediğinin tam tersi bir şey bulmuşlar. Peki neydi bu kadar şaşırtıcı olan?
Araştırmacılar şunu görmüş, Türkiye'deki Dünya Kadınlar Günü reklamlarında kadınlar o alıştığımız geleneksel anne, ev hanımı rollerinde falan gösterilmiyor. Tam tersi, kariyer sahibi, profesyoneller, eğlenen, gezen, toplumsal cinsiyet kalıplarına kafa tutan kadınlar var. Hatta iş hayatında birbirini destekleyen, kendi gücünü ve başarısını kutlayan kadınlar. Bu yıllardır gördüğümüz reklam klişelerinden çok ama çok farklı bir tablo. Şu grafiğe bir bakın. Aradaki fark inanılmaz. Reklamlardaki kadınların tam %50'si profesyonel veya kariyer rollerinde gösterilirken sadece ve sadece %4'ü geleneksel ev rollerinde. Rakamlar yalan söylemez derler ya, kadınların reklamlarda çerçevelenme biçiminde devasa bir değişiklik olduğu kesin. Peki, harika, değil mi? Ama hikaye burada bitmiyor. Bu yeni çerçeve ilk bakışta çok ilerici, çok pozitif görünüyor. Fakat bazıları bir dakika diyor. Acaba bu işin altında başka bir motivasyon olabilir mi? Ve işte o meşhur milyon dolarlık soru geliyor. Bu değişim gerçek bir ilerlemenin mi işareti, yoksa sadece ürün satmak için bulunmuş yeni ve akıllıca bir yol mu? Markalar gerçekten kadınları güçlendirmek mi istiyor, yoksa güçlenme kelimesini kullanarak bize bir şeyler mi pazarlıyor? Tabii ki bu trendin havalı bir adı da var, femvertising. Yani kadın yanlısı mesajlar ve görsellerle onları güçlendirmeyi hedefleyen reklamcılık. Kağıt üzerinde kulağa müthiş geliyor değil mi? Kim istemez ki? Eleştiri de tam bu noktada devreye giriyor. Adına piyasa feminizmi deniyor. Fikir şu: kapitalizm, feminizm gibi güçlü bir toplumsal hareketin dilini alıyor, içini boşaltıyor ve onu ürün satmak için bir araca dönüştürüyor. Böylece aslında daha köklü bir değişim talebinin de önünü kesmiş oluyor. Asıl soru şu: amaç gerçekten toplumu değiştirmek mi, yoksa sadece yeni ve sadık müşteriler yaratmak mı? Savaş propagandası, şampuan reklamları. Gördüğünüz gibi birbirinden apayrı bu iki dünya bize aslında aynı şeyi öğretiyor. Bize sunulan çerçevenin kendisi en az hikayenin içi kadar, hatta bazen ondan bile daha önemli. Peki biz bu bilgiyle ne yapacağız? Aslında bu çerçeveleri fark etmek için elinizde basit ama güçlü bir araç seti olabilir. Bir dahaki sefere bir haber okuduğunuzda, bir reklam izlediğinizde kendinize şu 3 soruyu sorun. 1. Bu hikayeye ne dahil edilmiş? Hangi duygular, hangi olaylar ön planda? 2. Ne dışarıda bırakılmış? Bana gösterilmeyen, anlatılmayan ne var? Ve 3. Belki de en önemlisi, bu işten kim karlı çıkıyor? Benim bu hikayeye bu şekilde inanmam kimin işine yarıyor? Sadece bu 3 soru bile sizi çok daha bilinçli bir izleyici, bir okuyucu yapabilir. Ve gelin bu bölümü şu soruyla bitirelim. Eğer mesajın kendisi çerçeve ise, biz o çerçevenin kendisini görmeye başladığımızda ne olur? İşte o zaman manipülasyona karşı çok daha güçlü oluruz. Anlatılanı pasifçe kabul etmek yerine aktif bir şekilde sorgulamaya başlarız. Ve inanın bana, bugünün medya bombardımanı altında bu, sahip olabileceğimiz en değerli yetenek.